Herkese merhabalar. Şehirdar sayfasına hoş geldiniz. Bugün 27 Ekim 2022. Ekim ayının son kontrolünü gerçekleştiriyorum. Şu an İstanbul'da gündüz ve öğlen sıcaklık farkı arasında çok ciddi fark oluşmaya başladı. Hava sıcaklığı 8 dereceden bir anda 20 dereceye çıkıyor. Aynı şekilde akşam da tekrardan düşmeye başladı. Bu da bizim için biraz sıkıntılı bir süreç. Zaten sıcaklık farkının oluşmasından dolayı şerbetliğin içindeki kristallenmiş şekerleri görebilirsiniz. Bunun oluşmaması için de arının tüketebileceği miktarda şerbet vermemiz gerekiyor. Kovandaki popülasyon yoğunluğu fazla olduğu için böyle bir sıkıntımız yok ama diğer kovanlarda buna dikkat etmem gerekecek. Birinci çıtanın ağırlığı ciddi bir şekilde artmış. Bal hasadı yaptığım çıtalarınkine yakın bir şekilde ağırlığı. Zaten arıların da güneşte nasıl parladığını görebilirsiniz. Kovan çok sağlıklı durumda. Zaten yoğun polen gelmesinden kaynaklı olarak çıtada boşluk yok. Görmüş olduğunuz gibi dışarıdan nektar gelmeye devam ediyor enteresan bir şekilde. Çıtalar hala bembeyaz. İkinci çıtanın ağırlığı da ilk çıtaya yakın. Hatırı sayılır bir ağırlığı var. Görmüş olduğunuz gibi peteklerin beyazlıkları da devam ediyor. Kapalı yavruların bir kısmı çıkmış. O çıkan yerlere ana arı günlük yumurta atmış mı ona bakıyorum. Çıkan gözlerin hepsine de ana arı yumurta da atmış. Günlük yumurta mevcut. Üçüncü çıtada da görmüş olduğunuz gibi kapalı yavruların çoğu çıkmış. Zaten arı popülasyonu geçen haftaya göre bir tık daha fazla. Burada da ana arı günlük yumurtaya bırakmış. Hatta 3-4 günlük larvalar mevcut. Bu da demek oluyor ki kapalı yavruların çıkışı 4 ila 5 gün içinde gerçekleşmiş. Dördüncü çıtada da görmüş olduğunuz gibi beyazlık da devam ediyor. Kapalı nektar ve kapalı yavru mevcut. Burada da çıkan yavruların yerine ana arı günlük yumurta atmış. Ama bu havada nereden nektar geliyor yani hala anlamış değilim. Çünkü gelen nektar az miktarda değil. Çıtaların ağırlığı hatırlı sayılır derecede var yani. Şu an kış vakti olmasa hasat yapılacak seviyede kovan. Çıtanın ön tarafı komple kabartılmış. Arka tarafında da nektar bulunuyor. Oradaki nektarın da sırlanması gerekecek sadece. 6. çıtada zaten geçen haftakiyle aynı vaziyette. Günlük yumurta ile polen yok. Sadece kapalı nektar bulunuyor. Biraz nektar mevcut. 7. çıtamda da görmüş olduğunuz gibi nektarın yarısı sırlanmış. Diğer yarı kısmı da açık nektar bulunuyor. Ama buradaki nektar bal değil, şerbet. Bunu da nasıl anladığımızı sorarsanız bir önceki peteklerde görmüş olduğunuz gibi bal geldiğinde petekler bembeyaz şekilde kabartılıyor. Onun dışında şerbet verdiğinizde de arılar sadece şerbeti oraya dolduruyorlar. Kovanımızın popülasyonu iyi durumda. Şimdi son duvar çıtalarına yaklaştığımızda arının popülasyonu gitgide azalıyor. Bunun nedeni de nemi uçurulmuş çıtalarda arılar fazla durmaz. Açık nektar, kapalı yavru ve polenin olduğu yerde genelde arılar durur. Arılar ilk çıtalarda daha fazla. Çünkü orada yapılacak işler olduğu için yoğunluk orada. Şimdi kovanımıza tekrardan 2'ye 1 oranında şerbet vereceğiz. Bu şerbetlemeyi de bir ay içinde keseceğim. Daha fazla şerbet vermeyeceğim. Çünkü kovan kışlamaya hazır bir halde şu an. Verdiğimiz şerbet de 2 şeker 1 su şeklinde. Şerbeti yoğun bir şekilde vermemizin nedeni de şu an kış geldiği için arılara yoğun bir şeker takviyesi yapıyorum. Amacı da arıların daha az enerji harcayarak daha fazla şeker almasını sağlamak. Zaten şerbetin yoğunluğundan da bunu anlayabilirsiniz. Bunun dışında uçucu yağlarla varroa mücadelesini yaptıktan sonra kovanı kapatacağım. Çünkü kovanla yapacağımız daha fazla bir işlem yok. Bölünecek kovanlarımıza böldük. Verilmesi gereken kovanları arı verdik. Şu an tek yapacağımız işlem de kışın gelmesini beklemek ve arımızı ara ara kontrol ederek bir aksaklık var mı yok mu buna bakmak. Kovanlarınızı her hafta açmak mecburiyetinde değilsiniz benim gibi. Ben sadece arının durumunu gözlemlemek istediğim için açıp bakıyorum kovanlarıma. Kovan sayım da çok az olduğu için her hafta açıp incelemek beni rahatsız etmiyor. Her hafta böyle detaylı incelemek istemiyorsanız kovanınızı, zamanınız yoksa arıların kovanlara giriş çıkışlarını gözlemleyerek de bu kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz. Ama ben bu şekilde kontrol yaptığım için içim daha rahat oluyor. Bu sene bu kovanımı kışlamaya serenaylon üzerine sokacağım.
Kovanın iç tarafına çuval koymayacağım. Bir de bu şekilde denemek istiyorum. Kovan altına bulunan sepeti kontrol edeceğim. Burada var mı yok mu diye bakacağım. Bu görmüş olduğunuz kovan sepeti çok pis. Normalde bu şekilde bakmamamız gerekiyor. Normalde bu aylarda benim kovan altlarını açmış olmam gerekiyordu ama öğlen sıcaklıkları yüksek gittiği için ve bundan dolayı sarıcı eşek arıları geliyor. O yüzden arılar kovan altına nöbetçi arı koymaması için kovan sepetini kaldırmadım. Kovan sepetini bu kadar pis bırakmak da iyi değil. Normalde sürekli temiz tutmamız gerekiyor. Sepetliğin böyle pis kalması karıncaları ve güve larvalarını çok çeker. Bilginiz olsun. O yüzden mümkün olduğunca kovan sepetliğimizi temiz tutmamız lazım. Benim bu haftaki yapacağım kontroller bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.